Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Biliyorsunuz bir önceki Unisweb videomda demiştim ki bu havuzun çalışma mantığından bahsedeceğim sizlere. Şimdi Unisweb sitesinde duruyorum. Pool bölümündeyim. Şimdi burada kabaca göstereyim bir. Add Liquid diye bastığınızda burada bir havuza likit de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çalışma mantığı da şu. Buraya bir coin'i eklemek istiyorsanız şuradan da seçelim, mesela USDT seçelim. Bu coin'in değeri neyse onun piyasa değeri karşılığında aynı değerde karşınıza koymak lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Buraya biz 1 Ethereum koyacaksak ve dolar karşısında değeri 1770 dolarsa, yani buraya 1770 dolar daha eklememiz gerekiyor. Yani 2 Ethereum fiyatı diyebilirsiniz buna. Şimdi geri gelelim. Aynı şekilde biraz havuz oluşturacaksanız da bu havuzun çalışma mantığı da aynı. Siz buraya 1 Ethereum koymak için USD'ye 1 Ethereum koyacaksanız karşısına 1770 dolarlık bir yatırım koymanız gerekiyor. İkisinin piyasa değeri birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bunu bahsettiğime göre benim asıl anlatmak istediğim kısma geçelim. Şimdi arkadaşlar, ne demiştik biz? Diyelim ki biz bir havuz oluşturacağız. Bu havuz oluşturmak için bir tarafa BTC, diğer tarafa da USDT koymamız gerekiyor. Yani şimdi biz BTC USDT üzerinden anlatacağım ben. Şimdi varsayıyoruz, çünkü BTC'nin şey değil, bu ERC20 coin olmadığı için burada bunu listeleyemiyoruz. Ben tamamen varsayım üzerinden anlatıyorum, mantığını anlamanız için. Şimdi havuzu kurarken iki tarafın değeri birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki biz 1 BTC piyasada 300 USDT'ye denk. Tamam mı? 1 BTC 300 USDT olsun. Yani Tether olsun. Şimdi yani havuzun biz bir tarafına 1 BTC koyacaksak diğer tarafına da 300 USDT koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim havuzumuzda bu tarafına 100 BTC koyalım. Yani muadili olarak da piyasa değeri karşılığı buraya da 30.000 USDT koymamız gerekecek. Çünkü 1 BTC 300, 100 katıysa bunun 100 katı da 30.000 USDT yapıyor. Şimdi havuzun bir sabit sayısı olması gerekiyor. Bu havuz sabit sayısı nedir arkadaşlar? Bu havuz sabit sayısı şöyle hesaplanıyor. Buradaki BTC miktarı, havuzun bu tarafındaki BTC coin miktarıyla bu tarafındaki coin miktarını, bakın fiyatı değil miktarını çarpıyoruz ve bize bir sabit sayı ortaya çıkıyor. Mesela bak, 100 ile 30.000'i çarpmışız. Bu havuzun sabit sayısı 3 milyon bulmuşuz. Bu havuzun sabit sayısı hiçbir şekilde değişmez arkadaşlar. Yani havuzun likiditesi bu şekilde ise bu likitte azaldığı ya da artmadığı sürece, şöyle söyleyeyim. Bu likitte azalıp artması nasıl olabilir? Eğer ki biri havuza bakiye eklemek isterse, yani buraya 1 BTC eklemek isterse buraya da 300 USDT koyması lazım. Eğer böyle bir şey yaparsa havuzun likiditesini arttırmış olur ve sabit sayıda değişir. Çünkü burayı 101'e 30.300 çarpı yapmanız gerekiyor. Ya da bunun tam tersi çıkarırsa. Böyle bir durumun aksinde hiçbir şekilde bu havuza likitte eklenmediği ya da çıkaramadığı sürece bu sabit sayı değişmez. Bütün işlemlerimizi biz bu sabit sayı üzerinden yapacağız. Havuzun çalışma mantığı bu. Şimdi artık bizim havuzdan biri işlem yapmak isterse bu taraftan, yani bir BTC almak isterse arkadaşlar USDT koyması lazım havuzdan. USDT almak isterse BTC koyması gerekiyor. Yani bir nevi takas işlemi. BTC ile USDT'yi takas ediyor. Bununla da bunu takas ediyor. Şimdi asıl soru şu. Biri Bitcoin almak isterse buradan ya da buraya Bitcoin satmak isterse bunun değerini neye göre belirleyecek? İşte sabit sayı burada ortaya çıkıyor. Şu 3 milyon sayısı ne işe yarayacak şimdi göreceğiz. Diyelim biri geldi ve 1 BTC satmak istedi bizim havuza. Böyle bir durumda havuzumuzda 100 adet BTC vardı. Artık 101 adet olması gerekiyor. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Sabit sayımız vardı ve bu değişmez demiştik. Eğer ki bakın burada 100'dü. 100 çarpı 30.000 3 milyon yapıyordu. 101 çarpı 30.000 yaparsak 3 milyon 30.000 olmuş oldu. Yani ne oldu? Sabit sayı değişti. Şimdi bizim bu sabit sayıyı dengelememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ne demek? Burası arttığına göre burasının azalması gerekiyor ki sabit sayı 3 milyon olsun tekrardan. Bunu şöyle bulabiliriz. 3 milyon sabit sayısını, buranın yeni sayısı ne oldu arkadaşlar? 101 adet oldu değil mi? 101'e bölersek 29.703 sayısını buluruz. Şimdi sağlamasını tekrar yapalım.
Şimdi sabit sayı bulmak için havuzumuzdaki ilk coin'in toplam adetlerini birbiriyle çarpıyorduk değil mi? Mesela burada 100 vardı. Burada 30.000 vardı. Çarpıyorduk 3 milyonu bulmuştuk. Şu anda havuzumuzda 101 adet BTC var. Ve karşılığında da 29.700 adet olması gerekiyor diye hesapladık. Şimdi 101 çarpı 29.703 yaptığımızda yaklaşık olarak 3 milyon çıkacak. Küsuratı çıkabilir. Ben tam sayıyı yuvarladım arkadaşlar. Şimdi biri geldi ve ne yaptı? Havuza 1 BTC ekledi. 101 olduğu için 29.703'ü bulduk. Bu sabitin değişmemesi için de arkadaşlar. Olay ne oldu? Bizde burada 30.000 vardı. Adam bir tane ekledi. Ne olacak şimdi burada? Yani elimizde fazladan USDT var. Bizim elimizde ne kadar fazladan var arkadaşlar? 30.000'den 29.703 çıkararak elimizdeki fazla USDT miktarını bulabiliriz. Bu niye fazla? Çünkü adam buraya bir tane ekledi. Daha karşılığında bir şey almadı. Şimdi hemen bakalım. Başlangıçta 30.000 USDT'miz vardı. Havuzun sabit kalması için havuzdan gelen BTC karşısında havuzdan USDT çıkması gerekiyor değil mi? Çünkü burası arttıysa burası azalacak. Şimdi bunu da nasıl yapıyoruz? 30.000 eksi 29.703 yapıyoruz. Şu anda olması gereken rakam bu çünkü. Çünkü bunun sabit sayı olması gerekiyor. 297 USD olduğunu buluyoruz. Yani havuza 1 BTC satan adam karşılığında 297 dolar almış olacak arkadaşlar. Şimdi piyasada 1 BTC 300 USDT'ydi. Ama adam bizim havuzdan 1 BTC'sini 297 USDT'ye sattı. Bunun sebebi likidite azlığı arkadaşlar. Yani 1 BTC'lik işlem bizim havuzumuza büyük geldi. Yani bu adama balina diyebiliriz. Bu bir oynaklık yarattı. Bu oynaklığa slipaj deniyor. Havuz likiditesi ne kadar büyük olursa bu oynaklık o kadar az olur. Şimdi daha iyi anlamak için bir örnek daha verelim. Fazla mı gitti? Aynen fazla gitmiş. Şu anda havuzumuzda 101 BTC var demiştik ve 29.703 USDT'miz vardı değil mi? Bu şekildeydi. Eğer biri gelip 1 BTC daha satarsa bize, satmak isterse bu sefer havuzumuzda 102 BTC olacak arkadaşlar. Şimdi sabit sayımız 3 milyon olması gerekiyordu. Bunun için de fazladan USDT var elimizde. Bu fazlalıkları adama vereceğiz değil mi? Bunu nasıl buluyoruz? 3 milyonu 102'ye bölüyoruz. Bir tane daha ekledi ya. Kaç çıkıyor? 29.412 çıkıyor. Yani bizim elimizde 29.412 USDT olması gerekiyor. Elimizde ne kadar vardı bizim? 29.703 tane vardı arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. 29.703 tane vardı. Yani elimizde şu anda hala fazladan coin var. İşte bunları adama vermemiz gerekiyor. Yani artık bunu da hesaplarsak adamın alacağı miktar 1 BTC karşılığında 1 BTC'yi bize verecek, yani havuza verecek, karşılığında 291 USDT almış olacak. Yani 1 BTC'yi satacak, 291 USDT alacak. Piyasada halbuki ne kadar? 1 BTC'yi satsa 300 USDT alacaktı. Yani zararda şu anda. Bunun sebebini size şöyle açıklayayım. Şimdi bakayım burada başka bir şey var mıydı? Tamam. Şimdi bunun sebebini size şöyle açıklayayım arkadaşlar. Başlangıçta bizim havuzumuzda 100 BTC ve 30.000 USDT vardı. Şurası mı? Aynen. Şimdi biri geldi ve 1 BTC biri geldi ve 1 BTC sattı. Karşılığında da 297 USDT aldı. Yani havuzumuzun BTC sayısı arttı ve USDT sayısı azaldı arkadaşlar. Şimdi eminim hepiniz arz talep dengesini biliyordur. Bir şeyin adedi arttıkça değeri azalır. Havuzumuzun BTC miktarı arttığı için BTC değeri de düşmüş oldu. USDT miktarı azaldığı için de USDT daha değerli olmuş oldu. Şimdi üçüncü bir işlem olarak bu sefer havuzdan BTC alsınlar. Şöyle gelelim, orası neresiymiş? Burası aynen. Şimdi üçüncü bir işlem olarak da bu sefer bizden BTC alsın arkadaşlar. Biri geldi ve 1 BTC almak istedi diyelim. Yani bizim havuzumuzdan 102'den 101'e düşecek BTC sayısı. Yani azalacak. Şimdi sabit sayımız 3 milyon olması gerekiyordu ama 101'e düşerse şu anda 29.412 USDT'miz var ya, ne olacak?
çarptığımızda sabit sayımız 2 milyon küsur olacak. Yani 3 milyon olmayacak. Bunu dengelememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani burası azaldığı için burayı arttırmamız gerekiyor. Yani adam buradan 1 BTC alacaksa buraya da ekleme yapmak zorunda. Buraya ne kadar ekleme yapacağını nasıl buluyoruz? Hemen gösterelim. Şöyle gelelim. Buraya düştü. Ne kadar buluyoruz? Ne yapıyorduk? 3 milyonu 101'e bölüyorduk. Ne kadar BTC var kalacaksa ona bölüyoruz. Yani çıkan sonuçta 29.703. Şimdi adamın ne kadar ödemesi gerektiğini nasıl bulacağız? 29.703'ten şimdi böyle bakalım. Havuzumuzda 29.412 USDT vardı. Adam bir BTC almak için havuzdaki BTC sayısını 29.703'e çıkarmak zorunda kaldı. Yani bir BTC'yi 29.703'e 29.412 yaparsak 291 USDT'ye almış oldu. Normalde piyasada bir BTC 300 USDT arkadaşlar. Ama adam bunu 291 USDT'ye almış oldu. Satan da zarara satmıştı. 291 USDT'ye satmıştı. Şimdi burada fark olmasının sebebi havuzun likiditesinin küçük olmasından kaynaklı arkadaşlar. Şimdi bizim havuzumuzda 100 BTC vardı ve 30.000 USDT vardı. Böyle bir teminat koymuştuk. Şimdi 1 BTC ile işlem yapıldığında bizim havuzumuza büyük etkisi oluyor. Eğer bizim havuzumuzda 100 değil de 1000 BTC ya da yani 1000 BTC ve 300.000 USDT olsaydı bunun etkisi çok daha küçük olacaktı. Çünkü havuzumuz çok daha büyük olacaktı. Yani bir nevi havuz likiditesine göre 1 BTC ile işlem yapan adama balina diyebiliriz. Yani büyük mevlayla işlem yapmış bizim havuza göre. Şimdi Uniswap'te yapılan her işlem karşısında %0.03 komisyon ücreti ödeniyor arkadaşlar. Yani 1000 dolarlık bir işlem için 3 dolar komisyon ödeniyor. Uniswap merkeziyetsiz bir borsa olduğu için bu komisyon ücretlerinin hepsi likidite sağlayıcılarına gidiyor. Yani bir havuzda yüzdelik olarak ne kadar paya sahipsen o oranda komisyon ücretinden pay alıyorsun. Komisyon ücretleri anlık olarak havuza pay ediliyor. Yani istediğin zaman payını alıp havuzdan çıkabiliyorsun. Şimdi buraya kadar olan kısımda piyasada 1 BTC 300 dolar olduğunu varsaydık. Buna göre anlatım yaptım. Eğer 1 BTC 400 dolar olursa likidite sağlayıcısı bundan nasıl etkilenir? Ya da 1 BTC 200 dolara düşerse kaybı ne kadar olur? Yani kaybı olur mu daha doğrusu? Bu gibi soruları merak ediyorsanız videonun devamını çekmem için videomu beğenip yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.